Merhaba hanımlar, Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir Zara modeliyle geldim. Buna önlük, süveter, yelek de diyebiliriz. Hem kız hem erkek bebekler için çok güzel bir model. Böyle yakından size göstereyim detaylı. Yakasına lastik uyguladık. Ve arkası da aynı şekilde bakın yaptım. Yanları bağcıklıdır. Şöyle çözelim bağcığını. İsterseniz de düğmeli de yapabilirsiniz. Zaten lastik bölümünde genişlik biraz fazla. Buna göre düğme dikip mesela buralarda düğmeli yapabilirsiniz. Ben bağcıklı yapmak istedim. Daha güzel oluyor. Özellikle kız bebekler için. Ama erkek bebekler için de düğme takabilirsiniz. Şimdi kullandığım ip Nako Elite Baby. Şimdi renk kodu yok çünkü ben çok önceden almıştım. Normal bej bir renk kullandım. Siz Alize Baby Best, Kartopu Baby One, Nako Elite Baby, Himalaya Bebe Lux gibi hafif kalın iplerden 100 gram ağırlığında 250 metre metrajında iplerden başlayabilirsiniz. Şimdi bunu 2,5 milim tığ ile ördüm. Şimdi 3 milim tığ ile örmeyin. Delikli delikli düşer. Şöyle yakından da göstereyim. Önce dibini zaten kuracağız. Sonra yukarı doğru öreceğiz. Hani biraz model zor. Sadece şu kurması zor. Bu kurmayı anladıktan sonra gerisi kolay olacak. Şimdi fazla uzatmayayım. Hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar, şimdi 1 yaş için yapanlar 55 tane çeksin. 2 yaş yapanlar 65 tane, işte 3-4 yaş yapanlar 75. Bu şekilde onarşar sayı arttırın mutlaka. Şimdi ben son 1, 2, 3, 4 ve 5, 55 tane zinciri tamamladım. Daha önceden çektim. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincire batarak normal trabzan yapıyoruz. Bir de zinciri çekerken gevşek çekin. Kesinlikle böyle sıkı çekmeyin. Çünkü bu dibi toplamasın diye. Komple bu sırayı trabzan yapalım. Sonra zaten 2 sıra lastik gideceğiz. Şimdi daha küçük yapmak isteyenler varsa yeni doğan 0-3 aylık yapmak isteyenler de varsa 45 zincir çeksin. Çünkü minik oluyor. Bayağı bir küçük oluyor. Benim şu an verdiğim ölçü 1 yaş 6 aylıktan sonra 1 yaş 1,5 yaş için ideal bir ölçü. Mesela daha büyük yapmak isteyenler varsa mesela kendilerine göre penyenizin ön kısmını ölçerek eni mesela ne kadar geldi? 80 santim geldi. 80 santim olana kadar zincir çekin. Sonra bu trabzanı yapıyorsunuz ya, bu trabzanı sonra gidin penyenize göre oturup böyle yerleştirin, ölçün. Mesela fazla geldi trabzan. Bunu pardon zincirler. Bu zinciri sonradan kesip atabilirsiniz. Şimdi ben burayı hemen bitireyim. Lastik yerine geçeceğiz. Şimdi lastik yapacağız. 2 tane zincir çekiyoruz. İlk başlarken bir trabzan. Şimdi önden bakın boşluktan girdim. Tel alıp çıktım. Şimdi arkadan alıyorum. Bakın geliyorum. Bir ön bir arka alarak lastik formunu oluşturuyorum. Bakın. Boşluktan giriyorum. Görüyor musunuz? Trabzanın tepesine batmıyorum. Bu şekilde komple sırayı bitirelim. Evet bakın son trabzana geldik. Önden bir tane.
sondan sonuncu trabzana da bakın sadece trabzan yapıyorum. Önden falan almıyorum. Şimdi bu köşeyi nasıl başlamışsam buradaki köşeyi de öyle bitirmek zorundayım. Yoksa burası farklı, burası farklı olarak ilerler. Şimdi bir zincir, iki tane zincir çektim. Şimdi bir tane trabzan. Bakın tepeye battım. Şimdi arkadan alıyorum. Önden. Bakın bir önden bir arkadan alarak ikinci sırayı tamamlıyoruz. Sonra zaten bundan sonra düz trabzan öreceğiz. Sonra modele geçeceğiz. Hemen tamamlayalım. Şimdi hanımlar son bakın arkadan aldım. Ve bir trabzan yaparak şu tepeye batarak bitiriyorum. Şimdi hanımlar bakın 1 2 3 tane önden lastik almışım. Bir trabzan. Şimdi bakın önden bir. Şimdi arkadan da alıyoruz. Önden, arkadan ve önden. Bakın 1 2 3 tane yaptık. Şimdi normal düz trabzan yaparak sıramıza devam edeceğiz. Bakın hemen sırasındaki yere düz trabzan yapıyoruz. Bakın hemen boşluğa falan batmıyorsunuz. Direkt trabzanın tepesine yaparak bu şekilde tamamlayın. Buraya ne yaptıysak aynı şekilde de buraya yapacağız. Şimdi asıl zor olan yer biraz desenler, kafa karıştırıyor. Çok dikkatli dinlemeniz gerekli. Şimdi bundan sonra da desen kurmaya başlayacağız. Hemen ben bitireyim. Şimdi bakın 1 2 3 2 trabzan daha yapıyorum. Ve önden bir tane aldım. Arkadan bir. Önden bir. Şimdi hanımlar örnek kurmaya başlayacağız. Bakın verdiğim sayılarla mutlaka örneği kurun. Dediğim gibi işte 55, 65, 75, 85 yaş grubuna göre sayıyı arttırabilirsiniz. Çünkü bu örneği kurmak için bu sayılar gerekli. Şimdi arkadan alıyorum. Bu lastik yapmaya devam ediyoruz, köşesindeki lastikleri. Şimdi bakın burada arkadan var. Sonra trabzan yapacağız. Şimdi bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakın bir zincir çektim, bir boşluk atladım, trabzan yaptım, bir zincir çekip bir boşluk atlayıp trabzan yapmaya devam ettim. Şimdi burası bakın ön olduğu için sakın burayı saymayın. Bakın 1 2 3 4. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayarak bir trabzan yaptım. Tekrardan bir zincir ve trabzan yapıyorum ve aradaki trabzan sayısı 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzan var.
Aynı şekilde devam edelim. 7 trabzan, bir boşluk, ondan sonra trabzan, bir zincir, tabi arada çekiyorsunuz. Aynı bu şekilde yaparak buraya kadar gelelim. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Şimdi bakın. Burada 4 tane, 1 2 3 4. Bak, başlangıçta nasılsa sonu da aynı oluyor. Şimdi 65 75 başlayanlar, buradaki 4 sayı diyelim 5 olacak, 6 tane olacak. Hani sayıyı büyüttüğünüz için buradaki desen sayısı da artacak. Şimdi arkadan alıyorum. Bu köşeler hep aynı. Burayı son gösteriyorum. Bir daha burayı göstermeyeceğim. Bu köşeler hep aynı. Fark etmiyor. Ve burada trabzan yaptık. Burayı hızlı geçiyorum hemen. Şimdi hanımlar bakın. Yukarı çıktıkça 1 2 3 3 tane trabzan var. 6 4'tü. 1 2 3. Şimdi bakın, bir zincir çekeceğiz. Bakın şuraya 3 tane yaptık ya. Bir zincir çekiyoruz. Buradaki trabzan atlayıp bakın zincire trabzan yapıyoruz. Zincirin içinden girip trabzan yaptık. Buraya da önden al. Bakın böyle lastik gibi. Zaten kolaylıkla alabileceksiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra buradaki zincire de bir tane trabzan yapıyorsunuz. Ta ki bakın ne yaptım? Bir trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Bakın bu zinciri bu trabzanı atlayacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanı atlayıp diğer trabzana geçiyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4 5. 5 tane trabzan var. 2 3 4 ve 5. Bu üçgeni oluşturmak için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir zincir. Bakın zincirin içine trabzan yapıyorum. Önden alıyorum. Zincirin tepesinden bakın bir trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bir trabzan atlayarak 5 tane şimdi trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Bakın şöyle göstereyim. Hemen devam edelim. Bitirelim sıramızı. Diğer sıraya geçelim. Evet hanımlar, bakın. 1 2 3 nasıl başladıysam öyle eşit şekilde bitirdim. Şimdi diğer sıraya geçtim. Bakın bu öndeki trabzandır. 1 2 tane trabzan var şimdi. Bakın 4'tü, 3'tü. Şimdi 2'ye düştü. 1 2. Şimdi aynı şekilde bir zincir, bir trabzan boşluğu atlıyoruz. Direkt zincire batarak trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane trabzan var. Fakat şu var ya ortadaki, bunu arkadan alacağız. Çünkü lastik desen oluşması için şöyle arkadan alıyoruz. Çünkü tam ortada olduğu için bu şekilde desenini yapıyoruz. Arkadan alıyoruz. Şimdi trabzan
Şimdi zincire tekrar trabzan. Şimdi bir zincir, bakın bunu atlıyoruz. Trabzan yaptık. Şimdi bak sayıyoruz. 1 2 3. Bakın boşluğu yaptıktan sonra 1 2 3 tane trabzan var. 1 2 ve 3. Böyle yaprak gibi bakın açılıyor. Fark ettiyseniz. Şimdi bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. Zincire trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan. Bakın şu tam ortadaki trabzanı arkadan alıyorum. Normalde burada bu yön olsaydı önden alacaktım ama arkaya düştüğü için arkadan aldım. Şimdi bir trabzan, zincire tekrar trabzan. Şimdi aynı. Şimdi buradakinin şu V şeklinde olduğu için hani burası bu şekilde düşüyor. Bir zincir ve trabzan. Şimdi bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Bunu örmek çok zevkli çünkü sürekli kafa yoruyor. Bir de düz olmadığı için hemen de bitiyor. Yani böyle örnekli olduğu için nasıl diyeyim, çabuk yürüyor gibi geliyor. Bakın ben alıştığım için örüyorum. Buraları hızlı geçiyorum ki. Şimdi ben şimdi burayı bitireyim. Diğer sıraya geçeceğiz. Şimdi hanımlar, popcorn olduğu yere geldik. Bakın burada bu kutucuklar yan yan gitmişti. Bu popcorn olduğu yerde üst üste kutucuklar geldi. Altındaki 2 tane, bakın üstündeki de 2 tane. Şimdi 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu köşeleri anlatmıyorum. Artık biliyorsunuz. Şimdi bir zincir çekiyorsunuz. Bir trabzan yaptık. Bakın 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonra bu tane tam önden aldığımız var ya bir parça. Onun üstüne popcorn yapacağız. Bakın tam bunun tepesine 1 2 3 4 5 6 tane yaparak böyle sıkıştıralım. Şimdi bakın 2 tane yapmıştık ya trabzan. Şimdi 1 2 trabzan. Şimdi bir zincir. Bakın kutucuklar üst üsteydi. Son popcorn sırasında. Burası kolay. Bakın hiç kayma mayma yok. Düz devam ediyorsunuz. Bakın 3 tane üst üste geldi. 2 tane trabzan. Şimdi popcorn. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 4 6 direkt çıkıyoruz. Şimdi 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bu model gerçekten çok basit. Biraz aslında basit demeyeyim de abartmış olurum. İlk yapanlar için zor ama ikinci yapanlarda, şimdi ben bu parça yaparken biraz zorlandım ama bu şimdi ikinci parçam olduğu için artık biliyorum ezbere neredeyse. Kolay gidiyor.
Bir de bu modeli hani kendi kafamdan tasarlayarak yaptım. Mesela şu altını çok zor kurdum. Yaptım, söktüm, yaptım, söktüm. Bayağı bir uğraştım. Sayıyı tutturabilmek için eşit şekilde. Mesela 55 başladık. Mesela 54 başlasam asla bu desen tutmuyor, düşmüyor, eşit. Hilelik de yapamıyorsun tam dip olduğu için. Bakın aynı işlemi burada da yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi hanımlar bakın ilk desenimizi oluşturduk. Şimdi ikinci desende de bakın ortaladım örneği ama şu köşelere sadece boşluklar yaptım. Sadece bunun kurulumunu göstereceğim. Aynı burada ne yaptıysak burada da aynı şekilde yapacağız. Şimdi arkadan başlıyoruz kurmaya. Bakın öndeki lastikten başladım. Şimdi bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Bakın kutucuk ya burası. Ha, evet. Pardon. Şu an tamam karıştırdım biraz da. Şimdi bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Direkt bir boş bakın bir trabzan atlıyorum. Hemen zincire trabzan yapıyorum. Zaten bu zincirleri boş geçmiyoruz. Şimdi trabzan yapıyoruz. Bakın şu trabzanın üstündeki 2, 4, 6, 7. Bakın bu arada da 7 tane vardı. Burada da 7 tane oluyor. Eşit şekilde bu düşüyor fark ettiyseniz. Bu örneği yaparken bayağı bir zorlanmıştım. Onun için sıkıntılı. Şimdi 2, 4, 6, 7. Şimdi buraya şuradaki boşluğu kuracağız. Bakın 3 tane ya burası. Şimdi bir zincir çektik. Bakın tam ortasına battım. Bir zincir çektim. Bakın buraya atladım. Buraya atladım. Direkt zincire trabzan yapıyorum. Şimdi 7 tane trabzan. Bakın. İki, üç, dört, 5. Şimdi zincire de batarak 7 tane yapmış oldum. Bakın 2, 4, 6, 7. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane ya. Bunun tam ortasına batıyorum. Bir zincir çektim. Sonra zincire batarak trabzan yaptım. Şimdi şu zincire kadar trabzan yapıyorum. Tam 7 tane oluyor. Yani buradaki örneği bu sefer bunun tam ortasına kurmuş oluyoruz. Bu üçgenin tam ortasına kurmuş oluyoruz. Bakın şöyle göstereyim size daha net anlaşılması için. Bakın lastikten sonra bir trabzan, 7 tane bir zincir çekip 7 tane bakın trabzan yaptım. Bir zincir, bir boşluk atladım. Bakın şu tam 3 tane var ya. Şu buraya örneği kuruyoruz. Yani şundaki dipteki örneği buraya kurmuş oluyoruz. Devam edelim. Bakın zincire battım. Bir zincir,
Bakın köşeye geldim. Bir zincir çektim. Bir trabzan yaptım. Nasıl bu köşede bir trabzan yapıp bir zincir çektik, bir boşluk atladık da zincire battık ya. Bakın kutucuk yaptık. Aynı şekilde de zincire battık, bir zincir çektik, bir trabzan atladık. Şimdi bir trabzan yaparak buradaki sırayı bitirdik. Şimdi köşeye geldik. Hemen lastik yapıyoruz. Ya burası, bu ikinci örneği kurmak biraz karışık. Aslında karışık değil. Mantık aynı mantık. Sadece çaprazlama kurduğumuz için örnek biraz karıştı köşelerde. Bakın şu şimdi 3 tane var. Burada 4 tane olduğu için şu köşeleri popcorn olmadı. Çünkü tam ortalanamadı. Orayı ben pek ayarlayamamıştım. Onun için dedim ki bu köşedeki kutucukları yerleştireyim. Onun için sadece burası karışık, o kadar. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Hemen yapalım. Burayı da. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bakın ikinci sırada da aynı buradakini buraya kuracağız. Şu köşeye de ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi bakın bir trabzan vardı ya. Bir trabzan. Şimdi bakın bu zincire de batıyorum bir trabzan. Bakın bu kutucuk zaten. Kutucuğu kayıyor. Bakın kutucuk böyle kayıyor. Onun için bir zincir çektim. Bir trabzan atlayarak kutucuğu yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Aynı. Buraya geldik. Bakın buradaki işlem burada şu an. Bir zincir. Zincire batarak trabzan yaptım. Bu trabzanı önden aldım. Zincire battım. Bir zincir çektim ve bir boşluk atlayarak, yani bir trabzan tepesi atlayarak kutucuk oluşturdum. Şimdi 5 tane trabzan var bu arada. Bakın nasıl 5 tane ise burada da aynı. Bakın geldik örneğe. Bir zincir, trabzan, bir zincir. Bakın deseni kurduk. Çok şükür. 5 tane şu an trabzan. Bu örneği nasıl anlatacağım diye o kadar çok düşünüyordum ki bu örneği yaptım da bunu tak çıkardım, canım çıktı zaten. Bir aydır bu duruyordu. Dedim hadi Seren anlat bakalım. İşte anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Kolaylıkla anlatmak isterim işte. Biraz zor desenlerde. Ben hayatımda da ilk defa böyle bir desen çıkarttım. Normalde hep düz örgü yaparım. Örgüleri hep süsleme yapıyorum, fark ettiyseniz. Hiç bu şekilde desene girmemiştim. Burası da trabzan son. Bakın 2 ile bitti. Çünkü 2 ile başlamıştık.
Şimdi diğer sıraya geçeceğiz. Hapşırık tuttu beni de, onun için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi Anına bakın, 2 taneydi. Şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz köşeye. Zinciri de batıyoruz tabii ki. Çünkü kutucuklarımız kayıyor. Bir zincir. Bakın. Şimdi 2 3. Bakın 3 tane yaptık. Bir zincir çektik. Zincire batıyoruz. 2 tane trabzan. Şimdi arkadan alıyoruz. Çünkü bunu önden almıştık. Devam ettiriyoruz. Zincire batıyorum. Bir zincir çektim. Kutucuk yapmayı unutmayın sakın. Şimdi 3 tane trabzan oluyor burada. Çünkü kutucuk yapacağız. Şimdi zincire batıp trabzan yaptık. Zaten bu sıradan sonra da popcorn yapacağız. Sonra diğer örneğe geçeceksiniz. Bir, iki ve 3. Bakın. Zaten baklava dilimi gibi oluştu. Bak 3 yaptık. Kutucuk yaptık. Sonra 3 trabzanla bitirdik. Şu an 3 yaptık. Buraya battık zincire. İki ve 3. Başlangıç nasılsa bitiş de öyle oluyor. Bunu da geriden alıyoruz. Şarjım bitiyor, eyvah. Şimdi hemen popcorn olan yeri de göstereyim size. Bakın önden aldım. Buraları hızlı gidiyorum. Şimdi bakın 3 taneydi ya. Şimdi kutucuklar üst üsteydi. Onun için burada üst üste geliyor trabzanlar. Şimdi bir zincir boşluğu bu sefer atlıyoruz. Popcorn sırasında kaydırma yapmıyoruz kutucuklarda. Şimdi bir zincir. Bakın zincire batmıyoruz. Kutucuk oluşuyor çünkü. Evet. Şimdi popcorn için 6 tane yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. 2, 4, 6. Şimdi 2 zincir. Pardon, 2 tane trabzan.
Bir zincir. Şimdi bakın. Burayı anlatmama gerek yok. Aynı buradaki popcorn'u buraya yapıyoruz. Şimdi 1 2 3. Bakın. Neyse burayı da anlatayım da 3 tane trabzan. Bir zincir. 2 trabzan. Bir popcorn. 3 4 5 6. Şimdi trabzan. Evet hanım. Örnek kurulumu bu şekilde. Şimdi bunu bitirdikten sonra tekrardan aynı burnun hizasından bakın buraya örneğe kuracaksınız. Bu örneği bitirdikten sonra bu örneğe kuracaksınız. Bu toplamda 1 2 3 4 5 6. Şimdi ön olduğu için 6 tane yapacağız. 6 ya da 7 tane popcorn yapacağız. Sıra kuracağız. Şimdi ben bu örneği de bir bitireyim. Diğer sırayı da göstereyim. Diğer bu alttaki sıranın kurulumunu da göstereyim. Çünkü burası düzdü. 3. sıradaki 3. popcorn'daki kurulumu karıştırabilirsiniz. Şimdi evet hanımlar, buradaki örneği şimdi buraya yapma zamanı geldi. Bakın zaten fark ettiyseniz eşit bir şekilde düşüyor. Bakın 1 2 şöyle dümdüz gittiğimiz zaman bu başlangıçta örneği şimdi bu 3 tane olan kutucuğa kuracağız. Bakın 1 2 3 ve 4 tane örneği şimdi buraya ayarlayacağız. Şimdi ne yapmışız aşağıda? 4 tane trabzan yapmışız. Bir, iki, üç ve zincire batarak 4 tane yapmışız. Şimdi bir zincir çektik. Bakın 3. trabzanın 3 tane olan tam ortasına batıyoruz. Bir zincir çektik. Şimdi trabzan yapıyoruz. Tam bakın ne var burada? 7 tane trabzan var. 2 4 6 7 buradaki kutucuk. Bakın kutucuğa zincire battım. Bir zincir çektim. Bu kutucuklar baklava dilimi oluşturuyor. Bu şekilde artık 3. örneğe devam edebilirsiniz. Burada ne yaptıysam aynı şekilde sırasıyla devam ediyoruz. Şimdi bunu kurduktan sonra, bitirdikten sonra aynı burada ne yaptıysak bu örneği de 4. sırada kuracağız. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar şu an. Siz arka parçayı önce örün. Çünkü ön parçayı ben daha örmedim, oturtmadım. Şimdi arka parça için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örün. Bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane popcorn var. 7 popcorn örün. Şimdi daha büyük yapmak isteyenler, hani 2-3 yaş yapanlar diyelim 8 tane popcorn, işte 9 tane popcorn yapana kadar örsün. Sonra buradaki detayı size göstereceğim zaten. 7 popcorn ördükten sonra tekrardan size şurayı anlatacağım. Ne yapmanız gerektiğini. Şimdilik bu kadar. Hemen bitirelim. Geliyorum. Evet hanımlar, bu ön parçayı tam 6 tane popcorn olacak şekilde yaptım. Yani uzunluğu ölçtüğümüzde
29 santim. Fakat arka biraz daha uzun olacak. Çünkü arkanın ensesi daha uzun oluyor. Onun için bunun uzunluğu da 30 santim. Şimdi biz ön kısmı, yakası bir tık geniş olsun diye 2 sıra daha örmeyeceğim. Çünkü bu 2 sırayı omuza vereceğim. Mesela arkanın omuzunda 1, 2, 3 sıra gittim. Tam şu popcorn'un olduğu yerde bitirdim. Şimdi aynı işlemi, buradaki aynı işlemi buna uygulayacağız. Fakat bu bu ön parçada, şimdi bakalım, bir ikinci modelde bıraktım. Şu an bu buradaki modele, pardon, şu modele geçerken 1 2'de bıraktım. Şimdi 1 2 3 4 5 sıra yukarı doğru çıkacağım. Şimdi çıkarken de aynı deseni devam ettirin. Güzel olur. Hani devamı gibi, desenin devamı gibi. Zaten yaka kısmını da lastik forma uygulayacağız. Şimdi boğazdan rahatlıkla çocuk kafasını geçirebilmesi için geniş tutmamız gerekli. Şimdi gösteriyorum. 5 sıra öreceğiz. Yani modeli devam ettireceğiz. Bakın. Şimdi popcorn yapacağımız yer burası. Buraya kadar öreceğiz yani. Şimdi örneği devam ettiriyorum. Bakın burada bitirdim. Bakın normalde buraya popcorn buradan böyle önden alıyordum ama almıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Şimdi buradaki sayıyla bu omuz sayıları eşit düşmek zorunda. 1 2 3. Bakın örneği devam ettiriyorum. Farklı bir işlem uygulamıyorum. Zaten kutucuklar yapıyorsunuz. Bakın. Sırasıyla kutucuk yapıyorsunuz. Şu an 2 gittim. 3 sıram daha kaldı. Ama eğer karıştırırsanız da şey yapabilirsiniz. Düz de örebilirsiniz. Arkayı da önü de. Şimdi burayı da böyle yapıyorum. Bakın. Bakalım yanlış bir şey yaptık mı? 1 2. Hayır, yapmamışız. Evet, burada da kutucuk yaptık. Şimdi mesela kaydırıyorum. Dediğim gibi dilerseniz burayı hiç kutucuk yapmadan da örebilirsiniz. Ben modelin devamı gibi olsun diye bu işlemi yapıyorum. Şimdi 2 4. Biz 5 sıra örecektik. Son bir sıra daha gideceğim.
Şimdi kutucuğu kaydırdığım için aşağı doğru, bakın bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi 2 4 5 tane yaptık. Şimdi bunu bakın böyle koyduğumuz zaman, bura arka parça, bu da ön parça. Ön zaten yakası düşük olur, arkanınki ensede olur. Bakın bu şekilde eşit şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bunları ipi koparmadan birleştireceğiz. İç, burası ön yüzü. Ön yüzleri birbirine bakacak. Bakın tersler dışarıda kalacak. Bakın baklava dilimi ne kadar güzel. Tersi de güzel oldu. Size popcorn yapmadan sadece baklava dilimi de yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi kolları birleştiriyoruz. Omuzları, pardon, kolları dedim. Zaten sayılar eşit. Birbirine bakın denk düştü. 2 tane. Bak bu da 2 tane. Birbirine denk düştü. Arkaya da, arkası 4 tane olacak. Ön 5 tane olacak. Pardon, arkası 3 tane. 1, 2, 3. Önü 5 tane olacak. Sırayla, bakın sırasıyla birleştiriyoruz. Zincirleri falan böyle dikkat edin. Eşit şekilde bağlayalım. Aynı işlemi diğer omuz için de yapacaksınız. Değişiklik olmayacak. Şimdi birleştiriyoruz. Evet. Ve son. Hatta şöyle bir tane daha son vuruş sık iğnesi yapayım. Evet. Bu şekilde bitirdik. Bakın omuzu bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer omuzu da aynı şekilde yapıyoruz. Ön kısmı 5 tane, arka kısım 3 tane. Çünkü şöyle getirdiğimiz zaman biz buradaki sıranın son desenin 2 sırasını ördük. Diğer 3 sırayı örmedik önde. Çünkü normalde burada 7 tane popcorn var. Burada da 6 tane popcorn var. Ön biraz daha düşük olacak. Arka biraz daha ense yüksekliği olacak. Şimdi buradaki kolu da yaptıktan sonra, omuzu da yaptık, birleştirdikten sonra yaka kısmına geçeceğiz. Evet, ipi koparmadan sık iğne gittim. Şimdi nasıl sık iğne gittiğimi göstereyim size. Sık iğneden sonra trabzan yapacağız. Mutlaka bu sık iğneyi yapın. Daha muntazam şekilde olacak lastik yeri. Böyle gelişi güzel sırasıyla tüm trabzan tepelerine batalım. Bakın zincir olan yere de sık iğne yapalım. Böyle sırayla komple yakanın çevresini sık iğne gidelim. Sonra trabzan gideceğiz. Bakın. Şöyle detaylı göstereyim. Bakın kola da sık iğne gitti. Burası arkası. Burası ön, burası arkası. Bitirelim, hemen trabzan yapacağız. Evet, sık iğne komple bitirdim. Şimdi normal trabzan yapıyorum. Yakanın etrafını. Çünkü lastik yapacağız yakaya.
Normal gelişi güzel. Komple çevresini, yakanın komple çevresini trabzan yapalım. Evet, şimdi lastik bölümüne geçiyoruz. Bakın 2 zincir çektim. Önden bir tane aldım. Arkadan bir ön, bir arka. Şimdi şu köşede 2 tane alacağız. Arkadan çünkü kastırmamız lazım yakayı. Evet, şu an geliyorum köşeye. Bakın tam köşe. Buradan bir tane alıyorum. Şimdi sadece bu 4 köşede yapacağız bu işlemi. 2 tane aldım. Şimdi önden bir tane. Yani bir tane trabzan yerine 2 tane trabzanı geriden aldım ki yakayı hafiften kastırıyoruz. Yani toplamaya topluyoruz diyelim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi fazla da dar yapmayalım ki çocuk rahatlıkla başını geçirebilsin. Arkada da aynı işlem yapacağız. Şimdi evet, örüyorum. Şu anki ördüğüm parça ön parça. Evet, şimdi köşeye geliyorum. Burada da aynı şekilde kastıracağız. Eksiltme yapacağız. Bakın geldim. Şimdi eksiltiyorum. Bakın. Şimdi birkaç sıra daha örüp yaka toplanacak zaten. Arkada da sağlı. Bakın şu köşelerde de kastırın. Bir de bu tam ortasında da eksiltme yapın mutlaka. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, lastik bölümünü bitirdik sayılır. Şimdi bakın böyle oluyor. Şimdi ikinci sırayı da komple lastik gidiyoruz. Öndekini önden alıyoruz. Arkadakini arkadan alıyoruz. Bakın. Öndekini önden, arkadakini arkadan alacağız. Yani bakın böyle boşluklara batarak bu şekilde oluşuyor. İkinci sırayı da yapalım. Sonra üçüncü sırayı da örelim. Aynı bu şekilde. Bir bakalım dördüncü sırada nasıl olacak. Evet, yaka kısmını tam 3 sıra ördüm. Şöyle göstereyim size. Bakın ne kadar güzel oldu. Hatta uzaklaştırayım dedim. 3 sıra bence ideal oldu. 4. sıraya gitseydim belki bir tık daha uzun olurdu ama böyle iyi. Şimdi yalancı trabzan gittim etrafını. Daha etrafını bir şey gitmeyeceğim. İpi takıp yalancı trabzan şu köşelere 4 tane batarak, bakın 4 tane battım. Yalancı trabzan yapıyorum şu an. Evet, omuza geldim. Şimdi göstereyim size nasıl yaptığımı. Normal sık iğne de gidebilirsiniz. Daha tok olsun diye yalancı trabzan dönüyorum komple çevresini.
Zaten bunu yaptıktan sonra bağcıklarını yapacağız. Bakın bir fark ettiniz, trabzan deliği böyle boşa değil de trabzanın ortasından böyle, bakın trabzan tepesi bu şekilde yaparak komple çevresini dönüp bitirelim. Bu model hem kız hem erkekler için uygun. Bakın. Sırayla gelişi güzel. Yalancı trabzan yapıyoruz. Yapın. Dediğim gibi bu köşelere de, şu köşeye de 4 tane yalancı trabzan yapacaksınız. Çünkü kasmasın ve güzel dönüşü olsun diye. Bakın 1 2 3 4 tane battım. Şimdi komple bitirelim. Sonra bağcık yapımını göstereceğim size. Evet, komple çevresini yalancı trabzan gittik. Şimdi bağcık yapacağız. Onun için tam böyle ortasını ayarlayıp, mesela şurası ideal. Bu sefer trabzan yaparak bağcık yapacağız. Önce zincir çekeceğiz. Diyelim 50 tane zincir çekeceğiz. Uzun olsun. Gevşek çekmeye çalışın. 1, 2, 3, 4, 5. Gevşek olsun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bakalım uzunluğuna. Aslında 50 az olmuş. Biraz daha çekelim. 60 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 60 yaptık. 60 iyi. Ama biz 70 yapalım. Sayı çıkartıyoruz ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 yaptık. Evet, 70 bence ideal oldu. Biraz uzun olsun ki güzel böyle fiyonk şeklinde bağlayabilelim. Şimdi normal zincire bakın trabzan yapıyoruz. Normal zincirin içinden batarak trabzan yapalım bu bağcığımız. Bu şekilde ince kibar olsun. Evet. Diğer bağcıkları da aynı bu şekilde yapacaksınız. Şimdi ben burayı hemen bitireyim. Burada ne yapmanız gerektiğini hemen göstereceğim. Evet, son trabzanları yapıyoruz. Bakın son yaptım. Şimdi bunu böyle direkt dibine batmayacağız. Şimdi buraya bağlamıştık ipi. Bir boşluk atlayıp direkt bu üçüncüden tel alıp çıkıyoruz ve ipi bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi ipi biraz uzun kesin ki bu fazlalık ipi güzel saklayabilelim. Bakın bu şekilde yeleğimize, önlüğümüze bağcık yaptık. Bu ipleri falan hep temizleyeceğim ben. Evet hanımlar, bağcıklarımızı tamamladım, temizledim. Bakın tertemiz bir yelek oldu. Çok da şık bir model oldu. Dediğim gibi hem kız hem erkek bebekler için bu modeli yapabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.